Deprem, yer sarsıntısı, seizma veya halk arasında zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır. Depremlerden ötürü dünyanın her yerinde yıkımlar meydana gelmekte ve nice hayatlar sona ermektedir. Türkiye'de de geçmişten günümüze birçok büyüklü ve küçüklü deprem meydana gelmiştir. Bu videomuzda beklenen Büyük İstanbul depremini ele alacağız. Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? Namaz kılıyorduk evde, yatsı namazı. Selamı verdim, tamam, ev başıma yıkıldı. Ama biz gene çıkmaya bir yol bulduk. Çıktım dışarı, kaynımın baktım evi çökmüş, 4 katlı evi. İçinde barbar bağırıyorlar. Bu tür videoların devam etmesi için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Türkiye, karmaşık jeolojik yapısı ve jeodinamik konumundan dolayı çok sayıda aktif fay barındırıyor. Hatta dünyanın önemli deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer alıyor. Bu da ülkemizi deprem açısından riski yüksek ülkeler sınıfına sokuyor. Buna paralel olarak son 10 yıla bakıldığında da ülkemiz ve yakın çevresinde çözümlenen deprem sayısı 279.357. AFAD verilerine göre geçtiğimiz yıl 6'dan büyük 3 deprem oldu. Ayrıca büyüklüğü 5 ve üstü 6, büyüklüğü 4 ve üstü 205, büyüklüğü 3 ve üstü ise 973 adet deprem yaşandı. Büyüklüğü 3 ve 6'nın da izlendiği çalışmada 2021'de toplam kayıtlara geçen deprem sayısı 23.753 olarak açıklandı. Peki Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? Giderek artan bir endişe Büyük İstanbul depremi. Tarihin en yıkıcı depremlerinden birisinin İstanbul'da yaşanması bekleniyor. Büyük sayılabilecek bir ülkenin neredeyse bütün ekonomisinin kalbine bir hançer gibi saplanacak, belki de hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını garantileyecek bir deprem yaşanabilir. Peki uzmanlar neden İstanbul'da büyük bir deprem bekliyor? Aynı fay üzerinde olmasına rağmen neden uzmanlar Adapazarı'nda, Düzce'de veya Bolu'da değil de İstanbul'da deprem bekliyor? Neden İstanbul'da beklenen depremin büyük olacağı söyleniyor? İstanbul'un da üzerinde bulunduğu Kuzey Anadolu fay hattında yakın tarihe kadar aynı eksende onlarca büyük deprem meydana geldi. Bu fay hattı üzerinde yakın tarihe kadar ilk olarak 1939 yılında 7.9 büyüklüğünde Erzincan depremi yaşandı ve binlerce kişi hayatını kaybetti. Erzincan depreminden sadece 3,5 yıl sonra hemen batısında 7 büyüklüğünde Niksar depremi, aradan bir yıl bile geçmemişken Niksar'ın hemen batısında 7.2 büyüklüğünde Tosya-Ladik depremi, yine bir yıl sonra yine batıya doğru dalgalanan deprem serisi bozulmadan 7.2 büyüklüğünde Bolu-Gerede depremi, 1957 yılında aynı istikamette 7.1 büyüklüğünde Bolu-Abant depremi ile 1967'de 7.2 şiddetinde Adapazarı depremi yaşandı. İlk olarak 1939 yılında meydana gelen Erzincan depreminden sonra aynı bir dalga gibi Kuzey Anadolu fay hattında batıya doğru ilerleyen depremler, fay hattı üzerinde bulunan yerlerde 7 ve 7 üstü büyüklüğünde depremlerle yerle bir oldu. Aynı fay hattında batıya doğru ilerleyen depremlerin 1999 yılındaki durağı ise İzmit oldu. Erzincan'dan başlayan deprem dalgası, 1999 yılının Ağustos ayında İzmit'i 7.4 ile vurdu ve binlerce can yitip gitti. Binlerce aile yok oldu. Deprem felaketi en acı şekilde İzmit'te yıllarca hissedildi. Batıya doğru ilerleyen deprem dalgasının yönü
bilim adamlarını bir kez bile yanıltmadı. Doğudan başlayan büyük depremler İzmit'e kadar gelirken, bilim adamları şimdi bu dalganın İstanbul'u en az 7 şiddetinde bir depremle vuracağına inanıyor. Uzmanların İstanbul'da deprem bekleme sebebi tam olarak bu. Büyük bir depremin İstanbul'u vuracak olmasından bu kadar emin olmamızın sebebi, 1900'lü yıllardan beri serinin bilim insanlarını bir defa bile şaşırtmamış olmasıdır. Sebep, İstanbul'un sıradaki segment üzerinde bulunuyor olmasıdır. İstanbul segmentinin kurtuluşu yok. Yani uzmanlar İstanbul depreminin mutlaka kısa bir süre içerisinde olacağına inanıyor. Birçok uzman 2019-2023 yılları arasında Büyük İstanbul depremini beklemektedir. En uzak hesaplamalara göre bile bu süre 2029-2031 yıllarından sonra olmayacaktır. Yani İstanbul depremi mutlaka 2031 yılına kadar yaşanacak ve İstanbul'u bu deprem ciddi bir şekilde vuracak. Uzmanların tavsiyesi ise Marmara kıyılarından uzaklaşmaktır. Özellikle de Pendik, Maltepe, Kartal kıyılarında oturanlarla Zeytinburnu, Bakırköy ve Avcılar kıyılarında oturanlar, illaki İstanbul'da yaşayacaksa daha kuzeye göç etmelidir. 17 Ağustos depreminde Avcılar, depremin odak noktasına Zeytinburnu'ndan, Kadıköy'den ve Bakırköy'den daha uzak olmasına rağmen daha çok zarar gördü. Sebebi, bazı raporlarda iddia edildiği gibi Avcılar'ın zemininin sağlam olmaması değil, yansıyan ve kırılan deprem dalgalarının tamamen tesadüfi olarak Avcılar'da çarpışmasıydı. Yani dalgaların ne zaman ve nereye çarpacağı belli olmaz ve öngörülemez. Ancak istatistiki olarak bu buluşmanın kıyılarda olması daha muhtemel. Bu sebeple uzmanlar İstanbulluların kıyılardan uzakta durmasında fayda olduğunu söylüyor. Deprem oldu, bu çocuğu zor kurtuldum. Geldim bu eve, burada gelinimle çocuğun biri o evde. Orayı söktük, gelini çıkarttık. Bu gelini o evden çıkarttık. 3 kişi o evde zor kurtulduk, hesap et. Bir kıyamet koptu, ev kalmadı, kom kalmadı, yer kalmadı. Hiçbir şey kalmadı, daha hiçbir şey. Ne televizyon, ne buzdolabı, hep bütün darmadağın oldu. Evinize gidin bakın yavrum. Büyük İstanbul depreminin yaşanacak olmasıyla birlikte İçişleri Bakanlığı tarafından çok detaylı bir deprem eylem planı hazırlanmıştı. İstanbul'da olası bir 7,5 büyüklüğündeki depremin ardından destek illeri veya memleketlerine gitmek isteyen afetzedeler, görevlendirilen ring araçlarıyla deniz, hava, kara ve demiryolu vasıtalarıyla tahliye edilmek üzere belirlenen tahliye alanlarına sevk edilecek. İstanbul'da toplam 23 adet tahliye alanı bulunuyor. Deniz yoluyla yapılacak tahliyeler için gemiler hazır bekliyor. Şehir hatları vapurları, deniz otobüsleri, kıyı emniyetine ait botlar ve gemilerle Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı deniz araçları da depremzedeleri tahliye etmek için kullanılacak. Denizden yapılacak tahliyeler için 6 nokta belirlendi. Vatandaşlar araçlarla bu noktalara taşınacak, ardından gemilerle İstanbul dışına çıkartılacak. Adalar için de iskele ve 5 kapak atma alanı belirlendi. Bunlar Sirkeci Feribot İskelesi, Yenikapı Deniz Otobüs Terminali, Pendik Hızlı Feribot İskelesi, İstinye İskelesi, Harem Feribot İskelesi ve Zeytinburnu Zeyport Liman işletmeleri. Ancak Büyük İstanbul depreminin ardından tahliye sadece denizden olmayacak. İstanbulluları kent dışına demir yoluyla çıkarmak için de 3 tahliye noktası belirlendi. Bunlar Yeşilköy, Halkalı ve Tuzla tren istasyonları. Tahliye sürecinde karayolları da önemli bir rol oynayacak. Esenler, Ali Beyköy, Samandıra ve Harem otogarları deprem sonrası için acil çıkış terminalleri olacak. Tüm ayrıntıların düşünüldüğü deprem eylem planında hava yolu da tahliye için kullanılacak. Bunlar İstanbul Havalimanı, Atatürk Havalimanı
ve Sabiha Gökçen Havalimanı olacak. Destek iller 2 grup olarak belirlendi. İlk etapta İstanbullu depremzedeler, Balıkesir, Eskişehir, Ankara, Manisa, İzmir, Afyonkarahisar, Konya, Antalya, Denizli, Samsun ve Kayseri'ye tahliye edilecek. İsteyenler de memleketlerine gönderilecek. İhtiyaca bağlı ikinci grup destek il olarak belirlenen Adana, Gaziantep, Malatya, Trabzon, Diyarbakır, Erzurum ve Erzincan'a da depremzedeler sevk edilecek. Peki devletin bile devasa önlemler alarak hazır beklediği Büyük İstanbul depremi yaşandığı sırada İstanbul'da neler olacak? İstanbul depreminin yaşandığı anlarda İstanbul'da Marmara Denizi'ndeki fay hattındaki milyonlarca ton ağırlığındaki toprak bir anda yaklaşık 4 metre ileri kayarak devasa enerjiyi açığa çıkartacak. Ayaklarınızın altındaki yer yaklaşık 3 metre ileri geri sallanacak ve bu sallantı yaklaşık 1 dakika sürecek. Bu sırada depreme yakın bölgedeki eski binaların çoğu yıkılacak ve ağır hasar alacak. Aynı zamanda Marmara Denizi'nde yaklaşık 10 metre boyunda dalgaların oluşturacağı büyük bir tsunami de beklenmektedir. 7.5 büyüklüğündeki depremde insanlar dengesini yitirecek, düşmemek için sağı solu tutarken İstanbul'da adeta can pazarı yaşanacak. 20 saniye rodeoda dayanamazken bir de 7.5 büyüklüğündeki depremde ayakta durmayı deneyin. Aslında denemeyin. Titreşimi hissettiğiniz ilk anda binadan çıkışınız yakınsa hemen çıkın. Eğer değilse deprem pozisyonunu alarak kendinizi sağlam bir cismin yanına hayat üçgeni alacak şekilde yerleştirin ve başınızı ellerinizle koruyun. Siz olun, mutlaka kendinize bir deprem çantası hazırlayın. Çünkü hayat şakaya gelmez. Anneniz içeride. Evet, annem içeride. Yaklaşık 9 saattir sanıyorum bekliyorsunuz. 30 saat. Yani dünkü Ya kurtarma çalışmalarının depremden sonra hemen başlatıldı. Ve inşallah sonuna geldik. Ev hayatı özlemiş misiniz? Nasıl? Herhalde özlenir. Kaç aydan beri çadırda buz kesiyoruz lan. Deprem. Tamam, sakin olun. Tamam, sakin. Korkuyoruz. Deprem oldu.
Bu ben aldığımda 300 dolar almıştım. Türkiye'nin şu 200 dolardı. Yani şu an 900 TL civarında. 900. Evet sayın misafirlerim, sakin olun. Yavaş yavaş şöyle içeri boşaltalım. Bu tür videoların devam etmesi için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.